8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor Taylan Temel. Taylan Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar hocam, hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür Hoş ederiz. Sağ geldiniz olun. tekrar. Bugün çok güzel konularımız var beraber. Boyun ağrısının nedenleri nelerdir? Boyun ağrısını herkes yaşar hocam çünkü. Neden boyun ağrısı yaşıyoruz? Yani bel ağrısı gibi boyun ağrısının da en sık nedeni her zaman kas problemleri, kaslarla ilgili sıkıntılar ve çok yaygın. Çok doğru söylüyorsunuz. Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki herkes hayatı boyunca en az bir defa ciddi bir boyun ağrısı çekiyor. Bundan da en önemli sorumlu gerçekten kaslar. Ama maalesef hep böyle bir fıtık varmış veya ciddi bir problem varmış gibi yaklaşıyoruz biz hekimler olarak boyun problemlerine. Ama genellikle bir miktar beklemekle veya bir miktar basit tedavilerde, ilaç tedavileriyle bu ağrılar rahatlıkla ortadan kalkabiliyorlar. Hocam ben şu anda boyun fıtığı yaşayan bir hekim olarak Geçmiş olsun. direkt bütün sorular kendi adıma, şahsım adına soruyorum ama bütün izleyicilerimiz adına sormuş olayım en azından. Boyun fıtığı ne zaman ameliyat edilir, ne zaman ameliyat edilmez? Yani ameliyat olmalı mıyım, olmamalı mıyım diyerek size soracağım. Bunun da cevabını alacağız Fatih Hoca için. C3 ve C6'da 2 tane fıtığım var gerçekten. Hocam şöyle, öncelikle tekrar geçmiş olsun. Şimdi boyun fıtığının ne zaman ameliyat edileceği konusunda çizgimiz biraz bulanık. Ama ne zaman ameliyat edilmeyeceği konusunda netiz. Eğer ciddi bir şeyimiz yoksa, nörolojik hasar yani bir sinir hasarı yoksa, işte elinize bardağı aldınız düşürmüyorsanız, anahtarı tutamıyorsanız vesaire bu tür ince motor hareketlerin etkilendiği durumlarda evet o zaman ameliyat indikasyonu var. Ancak görüntüde sadece bir fıtık varsa yani boyun ağrısı nedeniyle gittiniz doktora, MR çekildi. Orada fıtık görünüyor. Ama bu ağrılara o fıtık mı sebep oluyor? Her zaman fıtık görüntüde olsa bile ağrıya sebep olmaz. Genellikle fıtık kaynaklı veya fıtığın başlattığı kas ağrıları olur. Bu tür durumlarda biz mümkün olduğu kadar ameliyat önermiyoruz. Ameliyatsız kurtarmaya çalışıyoruz hastayı. Parçalanmış, dağılmış ve sinir üzerinde baskısı EMG ile ve MR'la net tespit edilmiş. Muayenesi de bunu bize net bir şekilde gösteren fıtıkları biz tabii ameliyata gönderiyoruz. Onun dışında mümkün olduğu kadar ameliyatsız tedavilerle ki genellikle dinlenmekle bile boyun ağrıları ister fıtık kaynaklı olsun ister başka bir kas kaynaklı, eklem kaynaklı olsun çok hızlı bir şekilde toparlıyorlar. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim hocam. Hiç soluma yatmıyorum. Sol tarafım çünkü acıyor. Hep sağa yatıyorum. Bunu mesela yapmaya çalışıyorum. Bir de boynum olabildiği kadar, boyunluk da kullandım bir ara. Hatta bu boyun düzleşmesi diyerek bahsedilen şey, boyunluk da kullandım. Onun da biraz faydası oldu. Biraz fizyoterapi yaptım. Onun biraz faydası oldu. Ama gerçek tedavi sonuçta sizin yaptıklarınız. Çünkü ağrıyı kesiyorsunuz, algoloji uzmanısınız. Çünkü bu ağrı hakikaten bazen dayanılmaz oluyor ve çok uzun, yani 2 aydır devam ediyor mesela. Hocam şöyle, öncelikle yanlış bir algı olan şu boyun düzleşmesinden bahsetmek lazım. Boyun düzleşmesi aslında bir hastalık değil, bir hastalığın sonucu. Ağrı olan bölgede vücut o bölgeyi koruma altına almak için biliyorsunuz ciddi bir spazm uygular. Bu bir refleks yanıttır ağrıya ve ağrı eğer boyundaysa kasları sertleştirerek boyunu korumaya çalışıp orada kas boylarını kısaltır. Bu da uzun vadede boyun düzleşmesine sebep olur. Ama hep bunu böyle hastalık sanki boyun düzleşmesiymiş gibi yaklaşıp bunu tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu da tabii ister istemez başarısızlığa sebep oluyor. Boyun ağrısı, boyun fıtığı, boyun kireçlenmesiyle ilk karşılaştığımızda biz genellikle konvansiyonel tedavi yöntemlerini öneriyoruz. Fizik tedavi, işte istirahat, ondan sonra spor, egzersiz, medikal tedavi, ağızdan kullanılan ilaçlar. Bunları denediğimiz, ağrıları rahatlatamadığımız, ellere kollara uyuşmaları vuran ve her uyuşma da boyun fıtığı kaynaklı değil maalesef. Veya iyi ki bilmiyorum, hani o hastadan hastaya değişir. Uyuşmaları olan ve bu tarz konvansiyonel, geleneksel tedavilerle fayda sağlayamadığımız hastalarda girişimsel tedaviler öneriyoruz. Bunlar ciddi anlamda bizi kurtarıyor, hastalarımızı kurtarıyor.
Peki hocam lazer nükleoplasti ne demek? Ne işe yarıyor? Lazer nükleoplasti bir girişimsel yöntem ama minimal invaziv dediğimiz bizim hani basit bir iğneyle aslında çok komplike bir işlem ama hasta için Sizin tüm zaten işlemleriniz öyle. Bizler için çok değerliler anestezi uzmanları değil mi hocam? Kesinlikle. teşekkür ederiz. Hasta için küçük bir iğneyle, basit bir iğneyle yapılan bir müdahale. Ameliyathane şartlarında yapıyoruz. İhtiyacı olan hastaya mutlaka uygulamak lazım. Genellikle sedasyon dediğimiz hafif böyle bilirsiniz hocam gece uykusuna Yarı benzer. uyanık, yarı uyku. Aynen öyle. Basit bir uyku altında görüntüleme eşliğinde yapılır. Boynun sağ tarafından fıtık olan seviyeye ince bir iğne vasıtasıyla fıtığın direkt içerisine giriyoruz, tam merkezine. Fıtığın merkezindeki yumuşak dokuyu lazerle vurarak orayı boşaltıp vaporize edip yani buharlaştırıp dışarıya alıyoruz. Fıtığın içindeki basıncı azalttığınız zaman fıtığı bir balon gibi düşünün. Basıncı artmış bir balon şişer ve patlamaya yatkındır. İşte fıtık da aynen böyle bir yapı. Onun içindeki havayı boşalttığınız, basıncı düşürdüğünüz zaman yavaş yavaş günler içerisinde büzüşür, kontrakte olur ve fıtık sinir üzerindeki baskıyı azalttığı için hem ağrılardan kurtarır hem de tedavi olur hasta. Hep böyle şey algısı var. Yani hani sadece ağrıyı azaltıyoruz veya ağrıyı kesiyoruz. Hayır, boyun problemlerinde ağrıyı kesmek tek başına yetmez ve hedefimiz tek başına ağrıyı kesmek değil. Aynı zamanda problemli doku neresiyse, kireçlenme, fıtık neyse bunları tedavi edip bunları da iyileştirmek. Aksi takdirde kısa süre sonra ağrı tekrarlayacaktır. Doğru söylüyorsunuz. Peki hocam epidural enjeksiyon diye yaptığınız uygulamalar var. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi az önce bahsettiniz yani ağrı kesici yapıyoruz. Ağrı kesicilerin etkisi hani en uzun etkilisi olsa 24 saat, 48 saat, 72 saat sürebilir. Yani daha fazla değil. Ama epidural enjeksiyonla başka şeyler de veriyorsunuz. Başka ilaçlar da veriyorsunuz galiba. Kesinlikle. Hocam kronikleşmiş ağrı problemlerinde mümkün olduğu kadar hastayı non-steroid dediğimiz işte günlük hayatta hepimizin belki de çerez gibi kullandığı ağrı kesicilerden kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü kronik ağrıda uzun süre ağrı kesici kullanımı artık vücudun iyileşme kapasitesini de ciddi anlamda baskılıyor. Sadece ağrı kesmiyor, aynı zamanda antiinflamasyon yani iyileşme reaksiyonunu da baskılıyor. Bu da vücudun iyileşme reaksiyonlarını ciddi anlamda azaltıyor, ortadan kaldırıyor. Epidural enjeksiyonda boynun arka tarafından girerek küçük bir iğne ile hasarlı olan veya işte baskı altında kalan ağrıya sebebiyet veren sinirlerin etrafına düşük doz kortizon kullanıyoruz. Ve o sinirin iyileşmesini sağlıyoruz. Hasarlı sinirin. Aynı zamanda orada bir yıkama temizleme işlemi yapıyor bu enjeksiyon. Amaç kortizon vermek değil sadece, orayı bir yıkayıp temizlemek. Uzun süre çünkü kronik ağrıya maruz kalan dokularda bir hasarlanma ve orada biyokimyasal ajanların arttığını biliyoruz. Onu da yıkadığınız zaman, temizlediğiniz zaman oradaki iyileşme reaksiyonunu daha da arttırıyorsunuz. Bir de en önemli özelliği şu, özellikle boyuna uygulanan epidural enjeksiyonun çok küçük bir bölgeye, çok hasarlı ağrıya çok böyle yatkın bir bölgeye çok düşük miktarda ve o bölgeye özel, vücudun başka herhangi bir yerine kaçmayacak. Yani sistemik etki dediğimiz vücudun diğer bölgelerinde bir yan etkiye sebep olmayacak bir ilaç uygulaması yapıyorsunuz ve orada günlerce kalıyor o ilaç. Ve orada bulunduğu süre içerisinde orada ciddi bir iyileşme reaksiyonu başlatıyor. Ve bunu devam ettiriyor. Ve bunu yaptığımız zaman boyun zaten mucizevi bir yer. Bele veya sırta omurga olarak baktığınız zaman boyun diğerlerinden çok farklı ve çok büyük fıtıkları bile fıtığa bazen müdahale etmeden epidural steroid enjeksiyonuyla bile çok uzun süre rahat ettiriyor. Hocam bir de ozon enjeksiyonlardan bahsediyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ozon enjeksiyonlarını sıklıkla kullanıyoruz. Özellikle taze fıtıklarda çok etkili. Yani hani 6 aydan daha genç fıtıklarda çok etkili olduğunu biliyoruz. Kronik ağrılarda veya kronik fıtıklarda da etkili ama doku ne kadar tazeyse ozon o kadar etkili. Yine benzer şekilde ameliyathane şartlarında direkt fıtığın içine girerek uyguladığımız bir yöntem.
Fıtığın içerisine ozon gazının yayıldığını mutlaka enjeksiyon esnasında görmek lazım. Ozon fıtığın içine verdiğiniz zaman dağılmış oradaki hasarlı dokuların hızlı bir şekilde küçülmesini sağlıyor. Ve yine fıtık içerisinde bir antiinflamasyon yapıp ağrıyı ortadan kaldırıyor. Ve fıtığın da küçülüp tedavi olmasını sağlıyor. Oldukça etkili ve basit bir yöntem. Aslında ben size şunu sormak istiyorum. Şu anki seyircilerimiz eminim ki çok merak ediyorlardır ve birçoğunda vardır. Bu boyun kireçlemesi var ya Fatih Hocam. Boyun kireçlemesiyle ilgili annem hepsinde var sağ olsun. Bütün ilerleyen yaşlarda. Boyun kireçlemesi nedir? Nasıl anlatırsınız bize? Şimdi aslında boyun kireçlenmesi genellikle bizim halkımızda fıtığa bağlı ortaya çıkıyor. Zaten her şeyi halkımız fıtığa bağlar hocam biliyorsunuz. Evet. Senin kesin boyun fıtığın vardır falan derler ya. Genellikle boyunda başlayan bir fıtık veya fıtık benzeri bir hadisenin yetersiz tedavisi veya kişinin kendi sağlığına dikkat etmemesi sonucu yıllar süren bir reaksiyon. Aslında kireçlenme bir iyileşme reaksiyonu. Yani vücut o hasarlı olan bölgede bir inflamasyon, bir hasarı iyileştirme reaksiyonu onarım başlıyor. sağlıyor aslında. Aynen öyle. Ancak bizim gerek belimiz gerek boynumuz böyle çok dinlendirebileceğimiz yerler değiller. Ağrı azıcık azalınca 2 günde 3 günde ağrı ortadan kalkınca kalkıp günlük işimize devam ediyoruz ama bu maalesef oradaki hasarın sürekli tekrar etmesine sebep oluyor. Belli bir noktadan sonra ağrı kronikleştikten sonra vücut şu reaksiyonu veriyor. Diyor ki ya ben bunu iyileştiremiyorum, rahatlatamıyorum. Madem öyle hasarın daha da artmasını engelleyeyim. Ne yapayım? İşte orayı kaplayayım. Kireçlenme böyle bir reaksiyon ve genellikle boyun fıtığından başlayan bir reaksiyon. Kireçlenme genellikle yaygın boyun ağrısı, omuz ağrısı, sırt ağrısı, özellikle enseden tek taraflı veya iki taraflı başlayıp göze doğru gelen, göze bıçak saplanır gibi veya kafaya böyle tansiyon ağrısına benzer ama tansiyon ağrısından farklı böyle bıçak saplanır tarzda ağrılarla ortaya çıkar. Kişi yatağa yattığı zaman mutlaka yastık rahatsız eder, gece uykudan uyandırabilir, rahat yatar yatağına ama boyun ağrısı, boyun kireçlenmesi yüzünden gecenin 3'ünde 4'ünde kalkıp bir yarım saat, bir saat uykuya mola verir sonra tekrar uykuya döner. Baş dönmesi yapabilir, mide bulantısı yapabilir. Genellikle migrenle karıştırılır ve genellikle migreni de olan hastalarda boyun kireçlenmesini biz daha sık klinik deneyim olarak daha sık görüyoruz. Bir de bu hastalara migren tedavisi başlanırsa zaten hani iş daha da komplike hale geleceği için tedavi de çok zorlaşır. Ama basit bir muayene, önce şüphelenmek gerekli boyun kireçlenmesinden. Sonrasında da basit bir muayene ve gerekliyse MR veya röntgen çekip bunu konfirme etmek gerek. Çözüm bulabiliriz böyle Tabii bir şekilde diyorsunuz. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Çok ederiz. teşekkürler, çok değerliydi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor Taylan Temel bizlerleydi. Bize boyun fıtıklarından ve boyun kireçlenmesinden bahsetti. Çok teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.